Bazen bir ülke, bir lider, bir yönetim büyük bir değişim vaadiyle yola çıkar. Demokrasi getireceğiz, özgürlük getireceğiz, yeni bir düzen kuracağız. Ama sonuç çoğu zaman bir adım ileri, iki adım geri olur. Devletler ya da iktidarlar meşruiyet kazanmak için çoğu zaman iyi bir şey iddiasıyla adım atar. Ama bu adımların bir kısmı gerçekte kontrol altına alma, toplumu yönlendirme ya da çıkarları gizleme amacındadır. Siyaset teorisinde buna yönetimsel paradoks denir. Yani bir reform, bir müdahale, bir yasa görünüşte ileridir ama sonuçta gücü elinde tutanı daha da güçlü hale getirir. İşte uluslararası birkaç örnek. 2003 Irak işgali, Amerika Birleşik Devletleri. Irak halkını diktatörlükten kurtaracağız, demokrasi getireceğiz dedi. Sonuç ne oldu? Bir devlet çöktü. Yüz binlerce insan öldü. Mezhep savaşları başladı ve Irak 20 yıldan fazladır huzur bulamadı. Burada yaşanan tam anlamıyla bir adım ileri, iki adım geriydi. İleri olan Saddam'ın baskı rejiminin bitmesi, sona ermesiydi. Geri olan devletin, toplumun, güvenliğin bitmesiydi. Bu taktiği sadece uluslararası siyasette değil, ülke içi yönetimlerde de görebiliyoruz. Bazı reformlar, yasa değişiklikleri, idari düzenlemeler başta sistemi güçlendirme, vatandaşı koruma amacıyla çıkar. Ama süreç içinde ne olur? Vergiler artar, alım gücü düşer, ifade özgürlüğü daralır, sivil toplumun alanı küçülür, katılım mekanizmaları zayıflar, kararlar birkaç kişinin elinde toplanır. Yani reform diye başlayan adım güç yoğunlaşmasına dönüşür ve yine bir adım ileri, iki adım geri.